İbrahim Tatlıses kimdir, keşfedilişi nasıl oldu, neler yaptı ve şu an ne yapmaktadır? İbrahim Tatlıses ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında kundura türküsüyle ünlenen Tatlıses, günümüze kadar 30'dan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur. 1952'de Urfa'da kendi tabiriyle bir mağarada, ciğerci Ahmet Tatlı ile karısı Leyla'nın 7 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası Arap, annesi Kürt kökenlidir. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm diye cevap vermiştir. Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Su satmış, çığırtkanlık yapmıştır. İbrahim Tatlıses, çocuktum, 20 kuruş fazla kazanmak için sinemalarda haydi buz gibi su diye bağırarak su satıyordum. Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı, susulan eşek, seni mi dinleyeceğiz diye suratıma 4 tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi dedi. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 1974 yılında Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği "Ayağında Kundura" ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. Burada kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı. Kara Kız ile Beni Yakma Gel Sevdiğim adlarında 45'likler ile müzik dünyasına giriş yaptı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis'teki Kartalbey İlkokulu'ndan almıştır. 1978 yılında Ayağında Kundura, Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. 1983 yılında Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. İbrahim Tatlıses 1984 yılında İzmir Fuarı'nda Ekici Över Gazinosu'nda dönemin ünlü starları Gülden Karaböcek, Barış Manço, Belkıs Akkale, Arif Sağ, Sezer Güvenirgil, 5 yıl önce 10 yıl sonra grubu ve Atilla Arcan ile birlikte aynı sahneyi paylaştı. 1985 yılında İbrahim Tatlıses yönetmenliğini üstlendiği Mavi Mavi adlı sinema filminde Hülya Avşar ile birlikte başrolleri paylaştı. 1987 yılında İdobay müziği kurdu. 90'larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler, gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü, Mayıs 2009'da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan Şemmame adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır. 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı. 2021 yılında İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra Gelmesin adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Sema Nur Kaplan'a, aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait single 16 Nisan 2021'de Pol Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. 23 Eylül 2021 tarihinde İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra İstanbul Kuruçeşme'de konser verdi. Kuruçeşme açık hava sahnesindeki konserde Tatlıses'i, Gülben Ergen, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Dilan Çıtak, Levent Dörter, Ayşegül Yıldız gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Kızları Dilan Çıtak ve Elif Ada, Tatlıses'i ilk kez sahnede izledi. Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, yürü ya kulum" derse, kimse ona dur diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum, dedi. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanında, gıda, inşaat ve seyahat sektörlerine girerek çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bunlardan Tatlıses Çiğ Köfte halen faaliyet göstermektedir. Tatlıses TV, İbrahim Tatlıses'e ait müzik kanalıdır. Sonrasında TürkSat'tan çıkmıştır. Yayın yeri ve stüdyoları Seyrantepe'dedir. Kendisine ait uplink ile TürkSat uydusuna çıkmıştır. Tatlıses TV'de Türkçe müzik ağırlıklı yayın yapıldığı gibi aktüelite, magazin, şehir rehberi, talk show'lar, siyaset programı gibi programlar da yayınlanmıştır. DSM platformundan, TürkSat 2A uydusundan yayın yapmıştır. Bir dönem Dijiturk, Kablo TV'de ve karasal yayın yapmıştır. Borçlarını ödeyememesi nedeniyle 5 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına son vermiştir. İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa'da 3 çocuğunun annesi Adalet Sara ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Sara ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor. Adalet Sara'dan Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu bulunuyor. İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Sara ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında Ayağında Kundura filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı Kara Yazma filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken, bu birliktelik 1983 yılındaki Günah filmine kadar sürdü. Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu. Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: "Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım, gerisi yalan." Derya Tuna alışık olduğumuz ataerkil aile yapısını yıkan bir kadındı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinde ekonomik gücü eline almış ve ailede sözü geçmeye başlamıştı. İkilinin İdo isminde bir çocuğu bulunuyor. İdo ve Derya Tuna, İbrahim Tatlıses aşkının en popüler ismiydi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna aşkının bitmesinin nedeni ise Asena oldu. 1983 yılında beraber olmaya başlayan çift 18 yıl sonra ayrıldı. Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses aşkının bitmesinin nedeni ise Asena. 1998 yılında beraber olmaya başlayan çift evlilik yolundayken, 2003 yılında araya Ayşegül Yıldız'ın girmesiyle sona erdi. İbrahim Tatlıses, Asena ile beraberliğini sürdürürken, kendi televizyonunda birlikte çalıştığı Ayşegül Yıldız ile de birlikte olmaya başladı. Yıldız'a ev ve araba aldığı haberleri medyada sıkça yer alırken, Asena da bu yeni rakibine karşı amansız bir mücadeleye girişti. Nitekim çok geçmeden iki kadın bir gece yarısı sokakta kavga edip birbirlerini yaraladı. İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. İbrahim Tatlıses, 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız'la hastanede evlendi. Çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken, Fatih Terim de nikah şahidi oldu. 29 Kasım 2013 tarihinde Ayşegül Yıldız ile boşandı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden Elif Ada isimli bir kızı var. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı bulunuyor. Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası Dilan'ı dünyaya getirmiştir. İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmemesi üzerine Dilan'ı kendisi büyüten Işıl Çıtak, ikinci kez evlilik gerçekleştirmiştir.
Işıl Çıtak'ın evlendiği kişinin ismi Dilan'ın soyadını taşıdığı Cem Çıtak'tır. Dilan baba olarak hep onu bilmiştir. Tatlıses, uzun zamandır hayatında olan Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı. 69 yaşındaki ünlü sanatçının, tek taş pırlanta yüzükle yaptığı evlilik teklifinin ardından, aile içinde kıyılan bir nikahla dünya evine girdiği öğrenildi. Toplam 4 evliliğinden 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in çocukları, İdo Tatlıses, Melek Zübeyde, Dilan Çıtak, Ahmet, Elif Ada, Gülden, Gülşen'dir. 14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmi açıklama şöyleydi: sanatçının hayatı tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az. Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri renkli Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış. 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır. 2 hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır. Böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarıyla ailesi tedavilerin Almanya'da sürdürülmesi isteğiyle Tatlıses'i, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı. İyileşme süresi uzun sürse de oldukça toparlandı. Şu anda kendi halinde yaşıyor ve çok fazla programlara katılmıyor.